Bugün son kez bu ahırın kapısını açıyor olsaydın, dönüp baktığında bu kapı sana ne hatırlatır? Mal canın devamlı yongasıdır. Yani hep dersin ki ya birdir iki olsun. O kumun kapısını açtığın zaman yani hiçbir zaman pişmanlık niyetine gitmiyoruz. Gittiğin zaman yani ya sattığın zaman tabii ki üzülüyorsun. Yani ne kadar paranı almışsan gene üzülüyorsun. Yani o his olur yani. Yani onun için yani yine Cenab-ı Allah herkesin hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Yani 60 yıllık hayatında geriye dönüp baksan başka bir hayatın olsun ister miydin? 60 yıldır beklediğimiz bir çocuk olsun olmadı. Yani geriye dönüş olsaydı yine ilkin diyerdim ki bana hayırlı bir evlat versin. O da olmadı. Cenab-ı Allah vermedi. Ondan sonra da artık dünya malında da iyi kötü her şeyde tat vardı. Ama olacağı bu kadarmış. Zenginliğe gelince yani geriye dönük zenginlik tabii ki iyi bir şey. Yani iş başı hayırlı olması, her şeyin hayırlı olması. Rahat hayat devamlı iyidir. Tabii ki biz hep zorluklarla bu hayatı yaşadık. Hani şu anda çalışmaya kendini vermiş de ama belli de olmaz. Evet, ismim Bahattin Sözen. Efendime söyleyeyim, biz 7 kardeş. 4 oğlan, 3 kız. Köyde yaşadık. Şehir hayatını sevmedik. Hayvancılığı yaptık. Madende çalıştık. Hayatımız işte zorluklarla geçer yani diye. Yani buna da şükür tabii ki yani yaptığımız işlerin karşılığını illaki alırız. Arılarımız var, hayvanlarımız var. Yani ismi diye reçberlikle geçer işimiz. Valla bizim trilyonumuz da olsa biz köyden yaşamayı tercih ederiz. Yani şimdiye kadar trilyonlarımız olmadı da farz sayarım ki oldu. Hayır, tercih etme. Neden? Ya şimdi buradaki hayat yine tanıdığın kişi, doğduğun, büyüdüğün insanlar, yani şehirdeki hayat tekrar yeni de başlar. Ve şehir hayatına bayağı gittim yani gitmedim değil. Yani şehir hayatından nerede bakarsan bu yaşıma kadar belki 10-15 seneyi geçirdim. Yani en az 15 yıl geçirdim. Yani oradaki yaşam köy tutmuyor. Oradaki yaşam köy tutmuyor. Niye tutmuyor diyeceksin? Ya şimdi tabii ki hem bir pahalılık meselesi var orada yaşamayı zorladı. Köydeki farklılık o yani güzellik o. Ya hayvanlarda mı rafayı buldun yoksa insanlarda? Ben genelde hayvanlarda buldum. Çünkü onlarla uğraşmak daha kafayı rahatlıyor. İnsanlarla uğraştığın zaman daha kafayı yoruyor. Yani ben bunu daha tercih ettim. Arılarla uğraşmak mesela. Tabii o da bir hayvandır ama her şeyin güzelliği başkadır. Her şeyin güzelliği başkadır. Mesela benim ineklerin birisi hastalandığı zaman ne yapıyorum? Kendim çaremle, kendim imkanlarımla mesela iğnesi var, ilacı var. Artık biz yani hemen hemen beytar kadar hayvancılık yaptığımız için artık biliyoruz yani hangi iğneyi kullanacağız, hangi ilacı kullanacağız. Artık baktık ki bizi aşır ondan sonra beytarı arıyor. Beytarı aradığımız zaman ya beytarı getirir baş yüzüne yahut da o bize bilgi verir ona göre yine ilacını alır. Hayvanlar
insanlar da sadıktır. Emre. Şimdi mesela diyeyim ki senin hayvanın sen istersen o hayvan 1000 malın içinde yayılsa sen içine gittiğin zaman o hayvan seni tanıyor ve bağırıyor sana. Hı hı. Arandaki duygu bu. O hayvan sana sadık kalır. Şehir hayatında şöyle bir şey. Misal biz yaşlanıyoruz mesela yaşlandık diye. Ya ki mesela kışın şu anda doğalgaz köyde yoktur mesela. Diyelim ki orada bir tane binamız olsa yani ona özenti oluyor kışın mesela. Şu anda köyde zorlanıyorsun da. Yani odundan, kömürde falan filan. Ama oradan artık doğalgazını yakar oturursun orada. Yani o özenti sadece var. Yani başka bir türlü değil. Şimdi sabahtan ahıra gittiğin zaman tabii ki ahırdan ince ben kaç tane mal alırım, kaç tane kâra geçerim, kaç tanesini satarım, kaç tane satamam. Ondan sonra kendine göre alırsın işte mesela 3 tane, 5 tane, 10 tane neyse. Komuna göre yani ahırına göre alırsın. Sabahda kalktığın zaman kuma gittiğin zaman tabii ilkin altını silersin, süpürürsün, temizlersin. Ondan sonra otunu verirsin. Ondan sonra samanını verirsin, yemini verirsin. Suyunu verirsin efendim. Eğer içeride o su teşkilatın yoksa suyunu verirsin. Ondan sonra tabii ki eğer kurbanlık mal ise kurbana kadar beslenmek zorundadır. O hayvan besleyeceksin. Besleyeceksin. Yani şu durumdan bir hayvan 3 ayda kaç tane yem yer bilir misin Emre? En az 30 tane yem yer. Maliyeti 30 yemdir. Yani şu durumdan 30 bin lira. Sen bir hayvana 10 bin lirada samanla otunu de 40 bin lira. 40 bin lira yani bir hayvanı kastederim 10 tane değil. 40 bin lira. Ona göre hesabı yapacaksın. Ya işte ben bunu kaça satarsam kaç lira bana kalır? Tabii ki hayvanı aldığın zaman uygun alman lazım. Bu da önemli. Yani bugün pahalı alırsın. Senin de gücün yetmiyorsan almıyorsun mesela. Sana da olmuyor. Pazara götürdüğün zaman hesapsız olur. Pazara uyman lazım. Yani şartlar yani nasıl diyeyim yani ne bileyim. Biraz zor yani şu an şartlar biraz zor oluyor. Her şeyi aldığınız zaman yani mesela bizim otlarımız olsa biraz daha iyi olur. Bizim otlarımız da olmadığı için biraz zor olur. Yani bağımızda bir şey gelmiyor. Hep parayla al. Bu yani kış süresini anlatıyoruz bunu. Tabii kış süresinden sabah akşam aynı. Tabii bunun tümeri var. Beslemeden ötürü tumarını yapırsın. Beslemesini yaptığın zaman eğer bayire bıraktığın zaman da artık bağırın dışarıya sabahtan bırakırsın. Akşam ezanıyla geri getirirsin. Eğer bayire çıkan mal varsa. Hatta besi mal ise ya kurbanlı malsa maalesef her zaman bayrama kadar aynı yer. Ben bir takım şeylere layık olmaya çalışıyorum. Yani bu aldığım nefesin hakkını vermem lazım. Barış Manço diye bir adam varmış. İşler falanmış, söylermiş, anlatılmış. Sağ olsun dinleyenleri varmış. Sonuçta ne olacak? Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış.